Güzel kokan bir otobüse geldik. Salam Almatı Baskança. Şu an benim yaptığım çok tehlikeli bir iş. Eldorado. 5 yıldır oradayım. Okuyorum orada zaten. Toplamda $170 bozdurmuş oldum. Şöyle bir içecek verdi ve yemin ediyorum sevdiğim bir içecek. Şuradan bir otobüse binip otogara gideceğim. Herkese hayırlı sabahlar. Sizde sabahsa hayırlı sabahlar, akşamsa hayırlı akşamlar diliyorum. Burada saat 9. Yeni ülkeye gidiyoruz arkadaşlar. Kırgızistan'a veda ediyoruz. Şimdi Almatı'ya gidiyoruz. Durağa geldim gördüğünüz gibi. Duraktan Avtovokzal dedikleri terminaline gideceğim. Onların otogarı. Avtovokzal diyorlar otogara. Знактан ары көздөрү шапты. Кыздарға коросун көргөн эмеспи? Şöyle arpa suyu arkadaşlar bu. Bilmeyenler için. Bir saat sürdü ya buraya gelmem. Çok trafik vardı. Sabah trafiği. Ne su alabildim ne bir şeyi, kahvaltı da yapmadım. Buraya geldim de Almat diyorum, yok diyorlar. Burada yok diyorlar. Anlamadım. Buranın otogarı böyle arkadaşlar, bu şekilde. Dolmuşlar var, büyük otobüsler görmedim hiç burada. Almatı abi. Ha? Almatı. Tam. İleride mi? Rahmat abi, eyvallah. Dışarıdaki adamlar Almatı yok diyordu. Büyük bir ihtimalle onlar taksici. Taksiyle gitmem için öyle söylediler. Abi Almatı. Abi Almatı. Oraya mı? Bilet. Kasa. Tamam. Şurada kasa yazıyor. Herhalde oraya sor dedi. İçeride ofis olacak. Salam Almatı Baskança. 600 son. Şimdi bende daha çok şey kaldı arkadaşlar. Çok para kaldı. Yani yaklaşık bir 7000 som kaldı. Bunları Kazakistan'da tenge çevirmem gerekiyor. Bakın şöyle saatler yazıyor. Saat 8'de var, 10'da var, 12'de var, 2'de var ve en son olarak saat 6'da varmış. Şöyle bilet veriyorlar. Bari buradan bir kahvaltılık bir şeyler alayım. Ben hiçbir şey yemedim. Şu böyle bunlardan var, hamburgerlerden var. Bunlar taze mi acaba? Bunlar taze mi abi? Taze değil mi? Bunlar samsa değil mi? Bunlar samsa böyle. Bunlar da zaten hazır böyle şeyler. Hamburgerler paket içinde geliyor. Buradan bir tane alayım bundan. Zaten bir saat buradayım. Bir de içecek alalım, su alalım. Büyük bir tane su. Bu normal su burada. Burada normal bir su alalım. Şöyle. Kapaklara dikkat edin arkadaşlar. Kapak beyaz olunca su oluyor. Koyu mavi olunca onlar şey oluyor. Gazlı oluyor. Diyelim ki soğuktur, serttir. Şöyle mikro dalgalar var. Her markette var bunlardan. Koyuyorsun, hemen 5 dakika içinde ısıtıyor. Bu arada bu şekilde samsayı ilk defa yiyorum buradan. O diğer gördüğünüz etli olan farklı oluyor. Demek ki bunların tavuklusu veya etlisi ekmekleri de farklı oluyor. Hamuru da farklı oluyor. Bu büyük otobüsle gideceğiz Almatı'ya. Abi şoförün halini görmeniz gerekiyor. Şoför kanter içinde kalmış. Otobüsün içi çok sıcak. Otobüsün içi bayağı sıcakmış. Klima çalışmıyor mu ne? Vallahi dayanacağız ya. Bir bakayım sana, bir gel. Baksana tereyağı. Isık ha? Arkadaşlar şu anda otobüsün içinde hani senelerdir hiç temizlenmeyen bir tuvalet gibi düşünün. O kadar kötü kokuyor ki. Eski bir otobüs. Böyle. Şöyle otobüsle buraya geldik. Biz yürüyerek sınırı geçeceğiz. Şu anda Kırgızistan, Kazakistan sınırındayız. Baya yakın ya sınır. Sınır Bişkek'e 15-20 dakikada geldik. 15-20 dakikada sınıra geldik. Sınırdan sonra 3 saat, 3,5 saatlik bir yolumuz var. Ama bu da uzayabilir, hani yol uzayabilir, bilginiz olsun. Sınırda video çekmek yasak normalde. Şu an benim yaptığım çok tehlikeli bir iş. Daha önce sizlere hiç sınırı falan göstermemiştim. En azından böyle buradan geçerken sınırı göstereyim. Kamera omzumda duruyor. Çok dikkat çekmeden ilerleyelim. Kırgızistan ilk pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi ikincisine gireceğiz. Yani Kazakistan'ın pasaport kontrolüne gireceğiz. Burada damgayı vurdu. Çıkışı yaptı. Şimdi giriş yapacağız.
an itibariyle Kazakistan'dayız. Kazakistan'a, Almatya girmedik. Almatya daha 3 saat var. Önümdeki 10 kişiye hiç sorgu sualsiz geçirdi. Bir şey sormadı. Bana sordu. Nereye gideceksin? Diyerekten ilk seferen mi falan filan dedi. İlk defa mı geliyorsunuz diye sordu bana. İlk defa geliyorum dedim. Nerelere gideceksin dedi. Almatı, Astana, Çimkent, Türkistan dolaşacağım dedim. Bakın burası giriş çıkış böyle. Bizim otobüs buradan çıkacak büyük bir ihtimalle. Şu ileride de bir tane otobüs var ama o mu değil mi bilmiyorum. Aha, otobüsü bulduk. Bu muydu ya otobüs? Fotoğrafını çekmiştim Allah'tan. Fotoğrafına bakayım. Evet bu. 701. Ama plakası farklı. Otobüs değişmiş. Otobüs gelmemiş bu tarafa. Otobüs gelmedi değil mi? Varmadı buraya. Otobüs varmıyor ama aynı numaralı otobüsle Almatya'ya varacağız. Güzel kokan bir otobüse geldik. Abi o koku var ya, nereden geldiğini ben çözdüm, buldum. Bir tane adam gelmiş. Adamın çantası, her şeyi böyle yırtık, kir içinde. Adamdan geliyormuş koku. Sırada beklerken fark ettim. Çok değişik bir adamdı ya. Şöyle Almatı otogarına geldik. Allah çok şükür ya. Çok trafik vardı arkadaşlar yolda. Almatı'ya girişte baya trafik vardı. Yani son 20-30 kilometre kala trafik başladı. 20-30 kilometrelik yolu 1,5 saatte gelebildik ya. İnternetim yok, bir şey yok. İnternetsiz bir yere gidemiyorsun. İnternet olmadan olmuyor. Şunu ben otobüse doğru giderken bunu fark ettim. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Küçük bir göl yapmışlar. Büyük bir ihtimalle yapaydır bu. Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş ya. Sanki biraz kirli gibi ama şuradan daha net görürüz. Bakın şöyle göstereyim. Şehrin merkezine, otogarın yanına böyle göl yapmışlar. Kazakistan'ın en güneyindeyiz. Yani Kırgızistan'ın kuzeyi. Bişkek'in üst tarafında kalıyor Almatı. Yemin ederim burada 10 kişiye sordum belki. Çarşı nerede? Old Town nerede? Yani herhangi bir böyle kalabalığın olduğu yere gitmek istiyorum dedim. İngilizce bir şekilde anlattım. Zaten İngilizce bilmiyorlar. Yani çoğu İngilizce bilmiyor. Bir şekilde City Center'ı da bilmiyorlar. Hani City Center diyorum, bilmiyorlar. Old Town hiç bilmiyorlar. Şimdi yakında bir Grand Park diye bir AVM gibi bir şey var. Oraya gideceğim. Oradan bir exchange'den para bozduralım. Para alalım. Bu arada burada Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi değil. Çok daha pahalıymış. Bilginiz olsun. Ben gelmeden önce de sormuştum. Pahalı demişlerdi. Marketten bir 2-3 bir şey aldım. 200 lira para verdim ya. Bir su aldım, bir şey aldım. 200 lira para aldı benden. Tabi hesapladığımda 180 liraydı ama 200 lira aldı benden. Kırgız parasını verdim. Yani fazladan para verdim. Kırgızistan'ı gördüğümüz için Kazakistan'da veya bence Özbekistan'da farklı bir şey görmeyeceğiz sanırım. Zaten benzer kültürler ve benzer caddeler, topraklar. Çünkü Sovyet topraklarıydı önceden. Geniş caddeler, sakin insanları göreceğiz büyük bir ihtimalle. Ama hareketleri, davranışları Kırgızistan gibi mi, onu kıyaslayacağız tabii ki. Kırgızistan'ı gördüğüm için, yaşadığım için, insanlarını bildiğim için Kazakistan'da ve Özbekistan'da onlarla kıyaslama yapacağım. Burada Kırgızca kelimeler çok yaygın. Sadece harfler değiştirilmiş ama çoğu kelimelerin söyleyişi aynı. Mesela kayda aynı demek, yani nerede demek, aynı kelimeler kullanılmış. Sadece harfler değişmiş. Burada Q harfi kullanılıyor. Kırgızistan'da farklı bir harf kullanılıyor. Sağ demek, sol demekmiş. Rahmet demek. Burada rahmet demek, teşekkürler demek. Selam, salam, söylem merhaba demekmiş. Öyle bir şey. Şey değil yani, böyle aşırı soğuk veya aşırı sıcak değil. Tabii ki kuzeyinde daha soğuk hava göreceğiz. Astana'ya gittiğimizde daha soğuk hava bizi bekliyor olacak. AVM'ye geldik ama burada içeride exchange olur mu olmaz mı bilmiyorum. Varsa para bozduracağız artık.
Kaçtan bozdururlar bilmiyorum. İnternetten baktığımda 522 tenge 1 dolar. Varsa bozduracağız, yapacak bir şey yok. Bozduracağız mecbur. Oyun alanı var burada. Çocuklar için. Trambolin vesaire. Bu tarafta da süper bir market var. Süpermarket. Metro gibi düşünebiliriz aslında. Kıyafetler var. Eşyalar. Sanırım sadece eşya üzerinden. Decathlon, Metro gibi. Burada da mağaza var. Çok değişik konsepte yapılmış. Yani bir sokak konseptiyle yapmışlar. Sanki böyle sağda solda evler var. Bir kasabaya gitmişsin gibi bir atmosfer yaratmışlar burada. El Dorado. Meksika'da bir kasabadayız. Mağazaya bakın. Mağazanın girişi Hobbit evleri. Bence çok güzel konsept ya. AVM'nin içi dümdüz. Hiç böyle abartı yok, 2 katlı yok. Yürüyen merdivenler yok. Sade. Sağda solda böyle ev tarzında, kasaba tarzında iş yerleri yapmışlar. Buraya geldiğimden beri şapkalara bir ilgim oldu. Bir ilgi arttı bende. Çünkü Kırgızistan'da şapka çok yaygın. Her yerde şapka ve insanlar da şapka kullanıyor, takıyor. Şöyle sade şapkalar var. Kaç için bası kança? Kança? Tenge. 4000? 4500. Yani 4000. 4500. 350 liraya tekabül. Hemen hemen aynı ya. Benim aldığım da 350-400 lira. Bu da aynı. Fiyat aynı. Burada kamerayla biraz daha çekiniyorum ya. İnsanlar sanki kameraya sevmiyorlar gibi geldi bana ama bakacağız. İlk günden bir şey diyemem. Büyük bir AVM burası. Baya geniş, dümdüz. Bir de güzel yani, havası da iyi. Abi insanlar Rus. Bildiğin Ruslaşmışlar yani. Rusça daha çok yaygın. Hepsi Rus zaten, çoğunlukla Rus. Çok iyi Türkçe konuşuyorsun. YouTube mu açıyorsun? Evet, YouTube için bu. Ne yapıyorsun? Ne zaman Türkiye'deydin sen? 5 yıldır oradayım. 5 yıldır. Aynen. Okuyorum orada zaten. Devam ediyor musun hala? Aynen. Devam ediyorum. Hangi şehirdi? Çanakkale. Çanakkale'de. İsim neydi? Sancar. Sancar. Evet, sizin? Sancar. Ben de Fuat. Memnun oldum. Memnun Memnun oldum. Eyvallah. Atın kim? Amir. Amir. Senin atın? Hıdır. Hıdır. Antalya'da okuyorsun. Okuyorum. Çanakkale'de. Aynen. Antalya'da ailemle oturuyorum. Şimdi tatil için şey yaptın, geldin. Arkadaşlarıma geldim aynen. Almatılısın. Evet. Buralısın. Aynen. Biraz Kazakçanız var mı? Kayda. Başka Kadaysın. Ben sizi Herhalde takip aynı. edeyim. YouTube'dan açarsanız. Olur. Türkiye'yi sevdiniz mi ya? Tabii 5 senedir sevdim, oradasınız. aynen. Ailen falan sevdi. Evet. Oraya taşındınız. Evet. Arkadaşlar burası tahmin ettiğinizden daha büyükmüş. Şöyle exchange dışarıdaymış. Dediğim gibi 522-520 arasında, yani 521,5. Şöyle buradan şöyle parayı veriyorsunuz. Bakın böyle parayı buraya koyuyorsunuz. Çekiyorlar. Oradan parayı alıyor. Şimdi önce tamam. Kazakistan parası bu şekilde arkadaşlar. Bu 500'lük. 522'si 1 dolara tekabül ediyor. Bu da binlik. Şöyle. Tenge. Para birimi tenge arkadaşlar. Bu 5000. Şöyle. Zengin oldum arkadaşlar. Toplamda 170 dolar bozdurmuş oldum. Bu yüzlü bizim 1 liraya benziyor. Şöyle göstereyim. Şekil olarak. Yüzlük 7 lira. Gösterdiğim 100 demir para 7 lira. Binlik tenge 76 lira, 75 lira. 2000 tenge 150-160 lira arası. Ta oradan başladık, buraya kadar geldik. Yarısına gelmişiz ve daha fazla gidiyormuş. Gençlere bir sorayım. Kardeşim, sim kart kayda. Sim kart. Ah, burada var. İçeride var. İçeride. Bildin? Burada mı? İçeride, tamam. Tamam, rahmat. İçeride varmış. İçeride sorayım gene. 800 tenge. Şimdi balans 500 tenge. Bu TL2. Tirayaka. Bu neden pahalı? Aynı değil mi? Burada internet yapar. Sadece bu. Bu internet nasıl? İnternet burada çok pahalıymış ya. 7000 tenge 10 GB. İnternet burada çok pahalıymış ya. Toplamda 19 dolara sınırsız internet. Ben bir şey yapacağım ya, ben
Şimdi almayayım buradan. Belki burada pahalıdır. Başka yere bakacağım. Bugünlük internetsiz olacağız. Yapacak bir şey yok. İdare ederiz. Hostele geçerken bir şeyler yiyelim. Yemek yiyelim. Arka tarafa gelmiş. Merhaba. Şöyle ana yemek var. 520 tenge. 1 dolar yani. Bu 170'miş. 1000 tenge. Uygun gibi geldi bana. 520 tenge bu. 1 dolar. Bir tane herhalde tabakta veriyor. Şuradan bir şeyler alayım o zaman ya, yiyeyim. Bakın arkadaşlar, oradan aldık ya hamur işi, böreklerimizi, çöreklerimizi aldık. Buraya geliyoruz. Burada herhalde 3'e basayım. Bakın benim 30 saniyelik şey yaptı. Böyle 3'e bastım. 30 saniyede hazır olacak herhalde. Böyle mikrodalgaları koymuşlar. Buradan istediğiniz yemekleri alıp burada ısıtabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir sistem. Ayrıca Kırgızistan'da en son markete gittim dün akşam. Marketten hazır yemekler vardı. Böyle pilavlı, etli, tavuklu. Onlardan alıp mikrodalgada hem markette hem de hostelde zaten mikrodalga vardı. Götürdüm. Mutfakta ısıttım onu, yemeği yedim. Çok güzeldi. İyice paketlemişlerdi. Tuz muz katmamışlar içine ki bozulmasın hemen. Yedim. Çok da güzeldi. Şöyle ısındı mı? Bir tık daha ısıtmamız gerekiyor. Bir tık daha, biraz daha. Bir 30 saniye daha ısıtırsak yeter. Şuralarda böyle içecekler var. Milkshake, soğuk içecek, kola. İstediğiniz her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Bakın 1 dolar. 1 dolar diyebiliriz buna. 1,5 dolar içeceklerin fiyatı. Şurada farklı büyük içecekler var. 1600 tenge. Yani 3 dolar, 3 dolardan başlıyor. 2,5 dolar. Böyle fiyatlar. İçeceğimi aldım. Valla istediğini, hangi içecek daha güzel dedim. Ondan ver dedim. Şöyle bir içecek verdi ve yemin ediyorum sevdiğim bir içecek. Mojito gibi tadı var. Naneli, limonlu. Güzel. Çok fazla şeker yok içinde. Yemekleri ısıttık orada. Herkes aynı şekilde yapıyor. Yemeklerini oradan bu şekilde alıyorlar. Mikrodalgada ısıtıyorlar. Burada masalarda yiyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Sanırım buradaki yemekler ekonomik. Hem de gözlerinizin önünde hazırlanıyor yemekler, börekler, hamur işi vesaire. Makarna, tavuk sote, tavuk var, böyle bir parça tavuk. Şöyle çiğ börek aldım bir tane. Buradan böyle gözleme gibi bir şey aldım. Şöyle de bir poğaçalara benziyor. Poğaça gibi bir şey aldım. Açma gibi. Vallahi beklettim ya. Biraz bekledin abi. Selam, kaydasın abi? Kandaysın. Jakşı. Спас как дела? Хорошо. Хорошо, хорошо. Откуда вы? Türkiye. Türkiye. Yes. Откуда? Kazakistan. Hemen taksi çağırdım. Taksiye 1600 tenge, yani 3 dolar vereceğim. 3 dolara 4 kilometrelik bir mesafe gideceğiz. 4 kilometreye 3 dolar çok fazla. Dediğim gibi Kazakistan pahalı. Yapacak bir şey yok. Çok yorgun olduğum için kullandım. Bir de saat 6'yı geçti, 7'ye geliyor. Karanlık çökmeden gideyim dedim. Arkadaşlar, kalacağım hostele geldim buraya. Burada kalacağım. Bakalım nasıl bir hostel. Bir gece kalacağım. Eğer konum hoşuma giderse, konumu iyiyse, çevrede özellikle market vesaire ve ulaşım iyiyse devam ederim. İyi değilse değiştirebilirim. Ama önceliğim kesinlikle güvenli olması ve eşyalarım var. En azından şey yapabileyim. Şöyle zile basayım da. Yani en azından çantamı bırakıp rahatlıkla gidebileyim. Hello, I have reservation. My name is Fuat. Türkiye'denim. Booking, yes. Şu anda güvenlik üst düzeyde gibi. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Türkçe biliyor musunuz? Biraz. Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Ben Türkiye'de yaşadım. O yüzden. Hangi şehirde yaşadınız? İstanbul, Antalya, böyle. Kaç sene kaldınız İstanbul'da? Yani Türkiye'de daha doğrusu. Benim kimlik var, o yüzden Türk kimliği mi var sizde? Ne kadar güzel. 6 ay yaşadım. 6 ay. Sim kart pahalıydı ya.
Türkiye'de çok pahalı. Türkiye'de çok pahalı. Evet. Allah siz de biliyorsunuz Türkiye'de pahalı olduğunu. Fatura işleri gerçekten Türkiye'de çok pahalı. Türkiye kıyasla gerçekten burada çok ucuz. Ama biz gezginler için yine de pahalı. Mutfak. Hosteli tanıtayım sizlere. Bu hostelin mutfağı. Yemek yiyorsunuz, oturabiliyorsunuz, işinizi burada halledebiliyorsunuz. Böyle bir dünya haritamız var. Şöyle bir havlu verdiniz. Kılıflar var, anahtar. Bu Aşağısı var mı? Aşağısı var mı? aşağısı Yukarıda yapalım. yok. 1-2 gün sonra olacak. Burada idare edeyim ben o zaman. Mikrodalga, ekmek için, çaylar, kahveler, Su, dolap. Şöyle. dolap burada yazıyorsunuz. Fuat. Ha ben bunu şöyle. Fuat. Bu benim olduğum belli olsun diye. En önemli kısım. İkisi aynı mı? Ha ikisi aynı. Şöyle bir banyo. Bu arada burada da penceresi var. Burada da taharet musluğu yok maalesef ama AVM'de taharet musluğu vardı. Onu görünce mutlu oldum. Bence güzel banyo. Arkadaşlar bu şekilde hostele yerleşeceğim şimdi. İyice dinlenmek istiyorum. Edit yapacağım. Saat dediğim gibi Kırgızistan videolarında da bunu dile getirmiştim. Saat 10'a kadar editleri yapıyorum. Ondan sonra biraz telefondan yorumlarınızı okuyorum. Sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Böyle bir hostel. Yani bence şu an hoşuma gitti benim. Hani sakin, sessiz bir yere benziyor. Etraf da çok sessiz, sakin. Soracağım, konuşacağım etraftan market vesaire bir şeyler var mı yok mu? Umarım yakında market, durak vesaire vardır. Böyle arkadaşlar. Bu Kazakistan'ın ilk videosuydu. Ülkeye gittiğimde sizlere girişi, prosedürleri gösteriyorum ki sizler de buraya geldiğinizde en azından nasıl girildiğini görün diye bunları gösteriyorum, anlatıyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey araştırmadan geliyorum buraya. Yani ben de sizin gibiyim. Korkmanıza gerek yok. Gelin ülkeye, sonra Bağdat'a bile gidersiniz. Ben buralara kadar geliyorsam, hani yolda gelirken dağlara falan baktığımda, Orta Asya'da olduğumu düşününce o insan o kadar mutlu oluyor ki, yani böyle gözlerim doldu benim. Daha geçen sene Türkiye turundayken bunu hayal bile edemiyordum. Geçen sene Türkiye turundaydım, çadırda kalıyordum. Bu sene benim 13. ülkedeyim sanırım. 12-13 mu oldu bilmiyorum artık. Yani Orta Asya'yı bitirince büyük bir ihtimalle 14. ülkeyi bitirmiş olacağım inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Yorumlarınıza ihtiyacım var. Beğeninize ihtiyacım var. Hype puanı göndermenize ihtiyacım var. Yani kısacası benim sizlere ihtiyacım var. Böyle lafı uzatmaya gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.